2 kaşık kadar sıvı yağı tencereme aldım. Üzerine 3-4 adet büyük boy domatesin kabuklarını soydum ve rondodan geçirdim. Üzerine döküyorum. Birazcık kaynatıyorum. Birkaç dakika sonra 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçayı da biraz kavuruyorum. 1 çay bardağı arpa şehriye ekliyorum. Tuz ve karabiber ekliyorum. Üzerine 4 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Karıştırıyorum ve kısık ateşte sadece 10 dakika pişiriyorum ve ara ara karıştırıyorum. Şehriyeler tencerenin dibine tutup yapışmasın diye. Gördüğünüz gibi çorbam pişti. Ocaktan alıyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve üzerine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim ve 3 tepeleme yemek kaşığı un ekleyip yaklaşık 2-3 dakika kadar unun kokusu çıkana dek kavuralım. Daha sonra üzerine 3 adet orta boy rendenin iri tarafı ile rendelenmiş olan havucu ekleyip 2-3 dakikada bu şekilde kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 3 su bardağı tavuk suyu ekleyip orta ateşte sürekli karıştıralım ki topak topak olmasın. Kaynama noktasına geldiğinde üzerine 3 su bardağı su ekleyelim ve 2 su bardağı süt ekleyerek kaynayana dek sürekli karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu sırada yeteri kadar tuz ve karabiberini ekleyelim. Çorbamız yaklaşık 10 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Üzerine birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ve birkaç dal ince kıyılmış dereotu ekleyip karıştıralım ve ocaktan alalım. Ve çorbamızı sıcak sıcak servis edelim. Tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve üzerine 1 adet incecik doğranmış kuru soğanı ekleyip 2-3 dakika kadar karıştırarak kavuralım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı fazla tepeleme olmayacak şekilde un ekleyelim. 2-3 dakika kadar da unu kavuralım kokusu çıkana dek. 1,5 su bardağı iyice yıkayıp güzelce süzdürdüğümüz kırmızı mercimeği ekleyelim. Ve üzerine yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Güzelce karıştırıp üzerine yaklaşık 1,5 litre kadar sıcak su ekleyelim. Bu sırada karıştıralım sürekli ki topaklanma olmasın. Varsa içerisine et veya tavuk suyu da koyabilirsiniz. Bu şekilde çok daha lezzetli olacaktır çorbanız. Kaynama noktasına gelene dek karıştıralım. Kaynama noktasına geldiğinde kapağını kapatarak yaklaşık bir 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Bana kıvamı biraz koyu gibi geldiği için bir miktar daha sıcak su eklemek istedim üzerine. Siz de kendi damak zevkinize göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakikadır pişen mercimek çorbasının üzerine bir silme tatlı kaşığı zerdeçal ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Tekrardan kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar da bu şekilde kaynamaya bırakalım ve ara ara karıştıralım. 10 dakikada bu şekilde pişirdik. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Blender'dan geçirmek istiyorum ama tabii ki tanecikli seviyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Çorbam servis için hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Öncelikle tenceremizin içerisine 6 su bardağı su ekleyip kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 çay bardağı erişte ekleyelim. Daha sonra hemen karıştıralım ki erişteler birbirine yapışmasın. Ocağın altını kısalım. Kısık ateşte 5 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Ve bu sırada çorbamızın terbiyesi için bir kabın içerisine 2 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 1 adet yumurta sarısı ve 1 dolu yemek kaşığı un ekleyip daha sonra 1,5 su bardağı suyu azar azar ilave ederek çırpıcı ile iyice karıştıralım. 5 dakika kadar pişirdiğimiz eriştenin üzerine 1 çay bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek,
Kullandığım çay bardağı klasik çay bardağından bir tık büyüktür ve çorbamız tekrardan kaynama noktasına geldikten sonra terbiyenin içerisine 1-2 kepçe kadar azar azar ilave ederek karıştıralım. Terbiyemiz ılındıktan sonra azar azar çorbamızın içerisine ilave ederek sürekli karıştıralım. Çorba kaynayana dek sürekli karıştırmaya devam edelim. Ve gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ocağın altını kısalım. 3-4 dakika kadar kaynamaya bırakalım ve bu sırada soğanımızı kavuralım. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı alıp eritelim. Üzerine 1 adet küçük küçük doğranmış olan kuru soğanı ekleyelim ve hafifçe pembeleşene dek kavuralım. Soğan kavrulduktan sonra ocağın altını kapatalım. 1 dolu tatlı kaşığı nane ekleyelim. Daha sonra karıştıralım ve çorbamızın üzerine ilave edelim. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Kıvamı da gayet güzel gördüğünüz gibi. Kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlamak için gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Artık servis için hazır. Bir buçuk su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkayıp düdüklü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 adet kuru soğan, ben 1 su bardağı kadar daha önce hazırlamış olduğum kemik suyunu ekledim. Siz isterseniz 1 adet bulyon da ekleyebilirsiniz lezzet vermesi açısından. Üzerine yaklaşık 6 su bardağı kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatalım ve tencerenin düdüğü öttükten sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirelim ve daha sonra çorbayı blenderdan geçirelim. Çorbanın meyanesi için 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip eritelim. Bir tepeleme yemek kaşığı kadar un ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. 1,5 su bardağı su ekleyelim ama suyu azar azar ilave edelim ki ve sürekli karıştırarak topak topak olmasın. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alıp çorbanın üzerine ilave edelim. Karıştıralım ve orta ateşte çorbayı kaynamaya bırakalım. Bu sırada çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bir kasenin içerisine 1 adet yumurta sarısı ve üzerine yarım limonun suyunu ekleyip karıştıralım ve üzerine 1 su bardağı süt ekleyelim. Daha sonra kaynamakta olan çorbamızdan üzerine 1-2 kepçe kadar ekleyip karıştıralım. Yavaş yavaş çorbanın içerisine dökerek sürekli karıştıralım. Çorbamız kaynayana dek karıştırmaya devam edelim. Yeteri kadar tuzunu da ekleyip kısık ateşte 5-6 dakika kadar pişmeye bırakalım ve çorbamız servis için hazır. Üzeri için 3 yemek kaşığı sıvı yağ kızdırıp üzerine 1 dolu tatlı kaşığı toz biber ve 1 tatlı kaşığı nane ekleyip birkaç saniye karıştırıp ocaktan alalım ve çorbamızın üzerine gezdirelim. Sıcak sıcak servis edebiliriz. Birer adet orta boy kabak, havuç ve patates kullanacağım. Videoda gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğrayalım. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim ve üzerine doğradığımız sebzeleri ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavuralım. 1 fincan donmuş et suyu ekledim. Üzerine yaklaşık 1 litre kadar su ekleyelim ve kapağını kapatarak kısık ateşte sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bir kasenin içerisine 1 adet yumurta, üzerine 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ve 2 yemek kaşığı un ekleyip üzerine azar azar su ekleyerek toplamda 1 su bardağı su ekledim. Pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştıralım ve 15 dakika kadar pişirdiğimiz sebzelerimiz yumuşadı. Kaynayan çorbadan terbiyenin üzerine 1-2 kepçe kadar ekleyip karıştıralım. Ilınan terbiyeyi yavaşça çorbanın içerisine ekleyelim ve sürekli karıştıralım. Çorba kaynayana dek sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ve biraz da karabiber serpelim. Karıştıralım ve bu aşamada gerekirse üzerine su ekleyerek kıvamını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar pişmeye bırakalım. Daha sonra üzerine birkaç dal ince kıyılmış dereotu ve 2 diş kadar rendelenmiş sarımsak ekleyip karıştıralım ve ocaktan alalım. Sarımsak ve dereotunu son aşamada üzerine ekleyelim ki kokusu ve aroması çok güzel oluyor bu şekilde. Servis için hazır.
Tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 adet doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Biraz kavuruyorum. 2 diş kadar doğranmış sarımsak ekliyorum. 2 adet közlenmiş kırmızı biber ekliyorum, doğranmış. Rastgele doğrayabilirsiniz. Zaten daha sonra blenderdan geçireceğiz çorbayı. Biraz da bu şekilde kavuruyorum. 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği yaklaşık 20 dakika kadar suda beklettim. İyicene yıkadım, süzdürdüm ve onu ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar kimyon ekledim, karıştırıyorum. Üzerine yeteri kadar sıcak su ekliyorum. Yani yaklaşık 6 su bardağı kadar diyebiliriz. Koyuluğunu nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte mercimekler yumuşayana dek pişiriyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar çorbamı pişirdim. Kıvamı gayet güzel oldu. Blenderdan geçiriyorum. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarini eritiyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. Biraz yakıyorum onu ve çorbamın üzerine döküyorum. Kıvamını görüyorsunuz çorbamın. Servise hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.